Bir ekonomi kitabı, koca bir devletin ekonomik bağımsızlık haritasını çizen temel bir ilkenin doğuşuna nasıl tanıklık etmiş olabilir? Gece yarısı Çankaya Köşkü'nün derin sessizliğinde, masanın üzerinde sayfaları dikkatle çevrilen, satırlarının altı kurşun kalemle çizilen o kalın iktisat ciltleri, sadece teorik birer metin değildi. Onlar, savaştan yeni çıkmış, fabrikası olmayan, sermayesi tükenmiş yoksul bir halkın nasıl ayağa kaldırılacağını arayan kurucu bir zekanın zihinsel laboratuvarıydı. Batılı ekonomistlerin serbest piyasayı, kapitalizmi ya da devlet müdahalesini tartıştığı o sayfaların kenarına aceleyle düşülen devletçilik şerhleri, aslında yepyeni bir ülkenin ekonomik modelinin ilk habercileri ise, bu arayışın arkasındaki gerçek hikaye neydi? Bir liderin, ülkesini sadece silahla değil, yerli fabrikalarla, demiryollarıyla ve kendi kendine yeten bir üretim çarkıyla korumak için dünya iktisat tarihini satır satır incelemesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük zihinsel devrimlerinden birini gözler önüne seriyor. Zamanı biraz geriye saralım ve 1920'lerin başındaki Anadolu'nun o yakılmış, yıkılmış çetin gerçekliğine birlikte göz atalım. Kurtuluş Savaşı askeri olarak büyük bir zaferle kazanılmıştı ancak asıl zorlu mücadele, yani ekonomik bağımsızlık savaşı henüz yeni başlıyordu. Yüzyıllardır süren kapitülasyonlar, bitmek bilmeyen savaşlar ve Osmanlı İmparatorluğundan devralınan ağır borçlar, yeni devletin omuzlarına muazzam bir yük bindirmişti. Ülkede ne bir sanayi altyapısı vardı ne de bu altyapıyı kuracak yerli bir burjuvazi, yani özel sermaye sınıfı mevcuttu. İşte bu tıkanıklığı aşmak ve yeni Türkiye'nin yol haritasını çizmek için daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce, 17 Şubat 1923'te tarihi İzmir İktisat Kongresi toplandı. Çiftçisinden tüccarına, işçisinden sanayicisine kadar toplumun her kesimi oradaydı. Mustafa Kemal, kongre kürsüsünden yaptığı konuşmada, askeri zaferlerin ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça kalıcı olamayacağını net bir dille ifade ediyordu. İlk hedef, serbest piyasa mekanizmaları içinde yerli girişimciyi desteklemek, milli bir ekonomi yaratmaktı. Devlet, başlangıçta sadece yol gösteren, teşvik eden bir konumda kalmayı amaçlıyordu. Ancak hayatın ve küresel siyasetin gerçekleri, Ankara'yı çok daha radikal, çok daha özgün bir modeli icat etmek zorunda bırakacaktı. Mustafa Kemal'in kütüphanesinde bugün hala korunan yüzlerce iktisat, maliye ve ticaret kitabı, onun bu arayışının ne kadar derin olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Fransız iktisatçı Charles Guidet'in eserlerinden, klasik ekonomi teorilerine kadar çok geniş bir literatürü yakından inceliyordu. Kaynaklarda ve kütüphane incelemelerinde aktarıldığına göre, kurucu lider bu kitapları okurken serbest piyasanın sınırlarını, devletin ekonomideki düzenleyici rolünü anlatan bölümlere çok özel işaretler koymuştu. Yaygın bir rivayete göre, batılı bir ekonomistin devletin ekonomik hayata müdahale etmesinin tehlikelerini anlattığı sayfalarda, Mustafa Kemal kurşun kalemle sayfa kenarına devletçilik kelimesini iliştirmiş ve Türkiye'nin şartlarında devletin üretime doğrudan katılması gerektiğine dair notlar düşmüştü. Anlatılır ki, o şerhlerde, batıdaki teorilerin zengin ve sermaye birikimi olan ülkeler için geçerli olduğu, Anadolu gibi her şeyi sıfırdan kurmak zorunda olan bir coğrafyada ise devletin bizzat fabrikatör, bizzat tüccar ve bizzat bankacı olmak zorunda olduğu yönünde mukayeseli analizler yer alıyordu. Ancak bu noktada, tarihsel doğruluğu korumak ve izleyicimize karşı tamamen dürüst olmak adına çok mühim bir akademik ihtiyatı buraya eklemek zorundayız. Devletçilik ilkesinin doğuşunu ve gelişimini tek bir kitaba, tek bir sayfa kenarı notuna bağlayan popüler anlatılar büyük bir basitleştirmeden ibarettir ve bu spesifik not iddianamesi birincil elden arşiv belgeleriyle tam anlamıyla kesinleşmemiştir, yaygın bir tarihsel rivayet olarak kabul edilir. Gerçekte Türk devletçiliği, masa başında okunan tek bir teoriden değil, İzmir İktisat Kongresi'nin çıktılarından, Teşvikli Sanayi Kanunu'nun yerli sermaye yetersizliği yüzünden başarısız olmasından ve dönemin çetin küresel şartlarından süzülerek doğmuş çok yönlü bir pratik zorunluluktur. İşte bizi bu pratik zorunlulukların zirve noktasına, tarihin ve ekonominin en büyük dönüşüm anına götüren o büyük küresel fırtına, 1929 dünya ekonomik buhranı oldu. New York borsasının çöküşüyle başlayan bu küresel felaket, serbest piyasa ekonomisine inanan tüm Batı dünyasını bir gecede yerle bir etti. Amerika'da, Avrupa'da fabrikalar kapandı, bankalar battı ve milyonlarca insan işsiz kaldı. Kapitalizmin o sarsılmaz sanılan kaleleri birer birer yıkılırken,
bu kriz zaten pamuk ipliğine bağlı olan Türk ekonomisini de çok derinden sarstı. Tarım ürünlerinin fiyatları çakıldı, dış ticaret durma noktasına geldi. İşte bu büyük buhran, videomuzun ve Cumhuriyet tarihinin en güçlü, en kırılma anıdır. Mustafa Kemal ve kurucu kadro, Batı'nın o liberal, serbest piyasacı tezlerinin küresel çapta iflas ettiğini bizzat müşahede ettiler. Artık yerli girişimcinin kendi kendine fabrika kurmasını bekleyecek zaman kalmamıştı. Eğer devlet hemen harekete geçmezse, kazanılan bağımsızlık ekonomik çöküşle birlikte elden gidebilirdi. İşte bu büyük buhran, kütüphanedeki teorik arayışları, pratik bir devlet politikasına dönüştüren en büyük katalizör oldu. Devletçilik, felsefi bir fantezi ya da bir ideolojinin dayatması olarak değil, bir ülkenin hayatta kalma mücadelesinin en rasyonel, en kaçınılmaz ekonomik kalkanı olarak ilan edildi. 1930'lu yıllarla birlikte Türkiye, dünyada eşine az rastlanır bir planlı kalkınma dönemine girdi. Birinci 5 yıllık sanayi planı hazırlandı. Devlet artık sadece vergi toplayan, asayişi sağlayan pasif bir mekanizma değildi. Bizzat kolları sıvayıp fabrikatör olan, üreten bir aktördü. Kısa sürede Nazilli Basma Fabrikası, Kayseri ve Ereğli Dokuma Fabrikaları, Paşabahçe Şişe Cam, Karabük Demir Çelik Fabrikası gibi devasa üretim tesisleri yükselmeye başladı. Anadolu'nun mahrumiyet bölgelerinde kurulan bu fabrikalar, sadece ekonomik birer üretim merkezi değil, işçisiyle, sinemasıyla, okuluyla, spor kulübüyle birer modernleşme ve aydınlanma yuvasıydı. Kaynaklarda sıklıkla aktarılır ki, Mustafa Kemal bu fabrikaların açılışlarına bizzat katılır, üretilen ilk kumaşları, ilk demir bloklarını büyük bir gururla incelerdi. O devletçiliğini hiçbir zaman batıdaki katı, özel mülkiyeti tamamen yok eden dogmatik bir sosyalizm ya da komünizm şablonu olarak kurgulamadı. Türk modeli devletçilik, özel teşebbüsü tamamen yok etmek yerine, onun yetersiz kaldığı yerde devletin gücünü devreye sokan, yerli sermaye biriktikçe alanı yavaş yavaş özel sektöre açmayı hedefleyen, son derece pragmatik ve ülkeye özgü bir karma ekonomi modeliydi. Bu özgün modelin en önemli finansal ayaklarını oluşturmak üzere bizzat devlet eliyle devasa bankalar kuruldu. Sümerbank ve Etibank, sanayiyi ve madenciliğini finanse etmek için doğmuş kurumsal devlerdi. Anlatılır ki, o dönemde yabancı uzmanlar, yabancı iktisatçılar Ankara'ya gelerek bu modeli hayretle inceliyorlardı. Dünyanın büyük bir ekonomik buhran içinde kıvrandığı, devasa devletlerin iflas bayrağını çektiği o karanlık yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti dışarıdan tek bir kuruş borç almadan, tamamen kendi öz kaynaklarıyla sanayi devrimini gerçekleştiriyordu. Enflasyonsuz, bütçe açığı vermeden büyüyen bir ekonomi mucizesi yaratılmıştı. Mustafa Kemal'in ekonomi kitaplarının kenarına düşülen o vizyoner şerhleri, artık Anadolu'nun dört bir yanından yükselen fabrika bacalarının dumanları olarak somut bir gerçekliğe bürünmüştü. İktisadi bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın sarsılmaz kalesi haline getirilmişti. Lider, her fırsatta milli ekonominin temelinin ancak ve ancak yerli üretimle kurulabileceğini, yabancı sermayenin boyunduruğu altına girilmemesi gerektiğini açıkça dile getiriyordu. Bugün geriye dönüp baktığımızda, bir kitap sayfasının kenarında başladığı rivayet edilen o entelektüel arayışın, İzmir İktisat Kongresi'nin çetin tartışmalarından ve 1929 dünya buhranının yangınından geçerek nasıl muazzam bir devlet politikasına dönüştüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. Atatürk'ün devletçilik ilkesi, dogma bir iktisat teorisinin kopyası değil, bu toprakların yoksulluğuna, çaresizliğine ve imkansızlıklarına karşı akılla, bilimle ve pragmatizmle verilmiş en büyük, en onurlu yanıttı. Cumhuriyetimiz, ekonomik bağımsızlığını bu sarsılmaz temel üzerine kurduğu için, bugün hala çağdaş dünyanın onurlu bir parçası olarak ayakta durmaktadır. Peki, sizce bir ülkenin ekonomik olarak tam bağımsız olabilmesi için devletin ekonomideki rolü ne olmalıdır? Günümüzün küresel sisteminde, serbest piyasa mekanizmaları mı toplumları daha çok kalkındırır, yoksa stratejik alanlarda devletin kurucu gücü hala gerekli midir? Düşüncelerinizi, analizlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek kanalımıza destek olmayı unutmayın. Birinci sayfa kenarındaki notlar serimizin bu iktisadi ve kurucu bölümünün sonuna geldik. Serimizin bir sonraki bölümünde, yine bu büyüleyici kütüphanenin rafları arasında çok hayati bir iz süreceğiz.
Bu kez hukuk tarihinin kurucu ve anıtsal metinlerinden Roma hukuku ve batılı medeni kanun metinlerine, yeni kurulan Cumhuriyet'in aile yapısı, kadın hakları ve modern hukuk sistemi şekillenirken Ankara'dan nasıl bakıldığına, o sayfaların kenarına hangi devrimci şerhlerin ve düşüncelerin düştüğüne odaklanacağız. Bir sonraki bölümde, tarihin az bilinen o hukuki ve felsefi satır aralarında yeniden buluşmak üzere, merakla kalın, hoşça kalın.